Herkese merhabalar arkadaşlar. Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ana karakterin aşırı zeki olduğu 10 animeyi derledik. Videoyu geçmeden önce eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada katıl butonumuz aktifleşmiştir. Katılan arkadaşlara da teşekkür ederiz. Siz de bizleri maddi anlamda desteklemek istiyorsanız katıl butonu aracılığıyla desteklerinizi gösterebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Hikaye son derece zengin Ushiromiya ailesine ait olan Rokkenjima adasında geçmektedir. Her yıl olduğu gibi tüm aile her bir kişinin mevcut mali durumunu tartışan bir konferans için adada toplanır. Aile reisinin sağlığının kötü olması nedeniyle bu yıl aile reisine mirası ve nasıl dağıtılacağı konusunu içeriyor. Ancak aile servetinin dağılımının bu yılki aile konferansı için Ushiromiya Kinzou'nun yani aile reisi endişelerinin en küçüğü olduğunun farkında değil. Uzun zamandır arkadaşı ve doktoru tarafından sonunun yaklaştığını söyleyen Kinzou, hayatının gerçek aşkı olan altın cadı Beatrice ile son bir kez tanışmak için can atıyor. Hayatının sonraki yıllarında kendini kara büyüye kaptırmış olan Kinzou, ailesinin Rokkenjima varması üzerine sevgilisini canlandırmak için bir tören düzenler. Kısa bir süre sonra şiddetli bir tayfun aileyi adada tuzağa düşürür ve bir dizi gizemli cinayet başlar ve adadaki 18 kişiyi hayatları için fantazi ve gerçeklik arasındaki ölümcül bir mücadelede savaşmaya zorlar. 君に捧ぐ彼女が何を考えどのような運命をたどったかそのことを伝えるために Aşırı zeki olan Shiki Magata 14 yaşındayken ailesini öldürmekle suçlanmış ama kanıtlanamamış ve olaydan hemen sonra büyük bir yazılım şirketinin bünyesinde bir adada dünyadan kopuk bir şekilde yaşamaya başlamıştır. Bilgisayar programcılığında çığır açan Shiki 15 yıl boyunca adadaki tesiste büyük bir odada yaşamış, çok nadir de olsa sadece çalışanlarıyla diyaloğa girmiştir. Nagano Üniversitesi'nde parlak bir profesör olan Suei Saikawa ve ona aşık olan zengin öğrencisi Moe Nishinosono Shiki'ye hayrandırlar. Ve bir gün laboratuvar tarafından düzenlenen bir geziye katılır. Bu gezi esnasında ikili bir cesetle karşılaşırlar. Birlikte işin ardında yatan gizemleri çözmeye çalışırken olayın aslında bir seri cinayet davası olduğunu görürler. Distopik bir gelecekte bazıları tarafından mağlup dedektif olarak bilinen dedektif Shinjuro Yuki, Tokyo'daki gizemleri çözüyor. Tuhaf ortağı Inga'nın yardımıyla Shinjuro'nun vakaları, özellikle de cinayetleri çözme konusundaki içgörüsü ve ustalığı sayısız gizemin çözülmesine ve suçların yakalanmasına yol açar. Ancak ortağının yakaladıkları insanlar için başka, daha uğursuz niyetleri var gibi görünüyor. Ve asistanının kimliği ve motivasyonunun gerçeği bir sır olarak saklanıyor. その価値は計り知れない。ちなみに魔王や勇者が本当に存在していたかどうかは Alfa Stigma her türlü büyüyü analiz edebilen gözler olarak bilinir. Ancak daha kötü bir şekilde başkalarına yalnızca yıkım ve ölüm getirebilen lanetli gözler olarak da bilinirler. Yetenekli bir büyücü ve aynı zamanda bir Alfa Stigma taşıyıcısı olan Rainer Luth, bir zamanlar büyücüleri askeri amaçlarla eğitmeye adanmış seçkin bir okul olan Roland İmparatorluğu'nun Büyücü Akademisi'nin öğrencisiydi. Ancak sınıf arkadaşlarının birçoğu bir savaşta öldükten sonra ulusu hayatta kalan ve en iyi arkadaşı Sayın Astal ile daha düzenli ve barışçıl bir yer haline getirmeye yemin eder. Artık Sayın, Roland'ın kralı olduğuna göre Rainer'a ulusa yardım edecek faydalı kalıntıları aramasını emreder. Rainer, güzel ve son derece yetenekli bir kılıç ustası olan Ferris Eris ile birlikte geçmişten gelen efsanevi kahramanların kalıntılarını aramak ve aynı zamanda onun lanetli gözlerinin ardındaki sırları ortaya çıkarmak için bir yolculuğa çıkar.
Çevrim içi olarak efsanevi fetih tanrısı olarak bilinen Keima Katsuragi en azından flört simülasyonu oyunlarında her kızın kalbini fethedebilir. İki boyutlu oyun dünyasını gerçek hayata tercih ediyor. Çünkü sağlıksız bir şekilde takıntılı bir galgi oyunları otakusu. Serinin başında Keima kendisine kızları fethetmek için bir sözleşme teklif eden bir e-posta alır ve bunun bir oyun mücadelesine davet olduğunu düşünerek kabul eder. Cevap olarak Elsie adında cehennemden gelen sevimli bir iblis belirir. Bir ruh avcısı insan aleminden kaçan kötü ruhları bir zamanlar cehennemden gelen eski şeytanlar olarak gevşek ruhları yakalamasına yardım etmesi için işbirliğini ister. Bu kötü ruhlar kendilerini kızların kalplerinde gizler. Güçlerini yenilemek için ev sahiplerinin olumsuz duygularını besler. Böylece bir kez daha şeytan olurlar. Elsie kötü ruhları dışarı atmanın tek yolunun kızların kalplerini fethetmek, onları ona aşık etmek ve kaçan kötü ruhların saklandığı boşlukları doldurmak olduğunu ve daha sonra onu yakalayabileceğini öne sürer. Sadece video oyunu kızlarıyla ilgileniyor. Ancak Keima bu fikir karşısına dehşete düştü ve hiçbir romantik gerçek yaşam deneyimi olmadığı için görevi reddediyor. Bununla birlikte zaten anlaşmaya varılan sözleşmeyle Keima'nın Elsie'ye ne olursa olsun yardım etmekten başka bir seçeneği yoktur. Çünkü başarısız olurlarsa boyunlarından görünmez mor bir tasma tarafından kafaları kesilecektir. Elektrikal faz! 30.000 şaşkın Japon oyuncu göz açıp kapayıncaya kadar oyunun en son güncellemesinden sonra günlük yaşamlarından popüler MMORPG Elder Tale dünyasına atılıyor ve çıkış yapamıyor. Bunların arasında oyunun emektarı olarak kafa karışıklığı ve şoku sadece bir an süren sosyal açıdan beceriksiz üniversite öğrencisi Shiroe hemen yeni gerçekliğinin sınırlarını keşfetmeye koyulur. Shiroe, sanal Akibara şehrine istikrar getirmek için diğerlerine liderlik ederek ve NPC yerlileriyle müzakere ederek bu yeni dünyada yaşamaya öğrenmelidir. Ona yıllar sonra ilk kez giriş yapan ve kendini kapana kısılmış bulan talihsiz arkadaşı Naotsugu ve Shiroe'yi ustası olarak etkileyen küçük ama sert bir suikastçı olan Akatsuki katılıyor. Bir fantazi, macera ve politika hikayesi şaşırtıcı bir durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışan usta bir stratejistin gözünden oyunun unsurlarını araştırıyor. Kazuya Kujo, Güney Avrupa ülkesi Seoul'da lüks bir yatılı okul olan Saint Margaret Akademi'de yabancı bir öğrencidir. Aslen Japonya'dan simsiyah saçları ve koyu kahverengi gözleri, akranlarının ondan uzak durmasına ve ilkbaharlarda ölüm getiren gezgin hakkında popüler bir şehir efsanesine dayanan Kara Azrail takma adını vermesine neden olur. Sıradan bir günde Kujo, hayalet hikayeleri aramak için okulun abartılı kütüphanesini ziyaret eder. Ancak merdivenlerdeki altın bir saç telini merak etmeye başlayınca odağı kısa sürede değişir. Adımlar onu büyük bir bahçeye ve Victoria de Blois olarak bilinen karmaşık ve yaratıcı öngörüsü artık iç içe geçmiş geleceklerini tahmin etmesine izin veren oyuncak bebek gibi güzel bir kıza götürür. Bir hayalet geminin ve dönüşüm gücüne sahip bir simyacının ortaya çıkması da dahil olmak üzere daha fazla gizem hızla gelişirken kadere ve benzersiz becerilerine bağlı olan Victoria Kyoa ve Kujo'nun birbirlerine güvenmekten başka seçeneği yoktur. 19. yüzyılın sonlarında Büyük Britanya dünyanın gördüğü en büyük imparatorluk haline geldi. Başarısının içinde saklı olan ulusun katı ekonomik hiyerarşisi, kişinin yaşamının değerini yalnızca statü ve servete göre belirler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde sistem aristokrasiyi en tepede tutuyor ve işçi sınıfının saflara yükselmesini imkansız kılıyor. Moriarty hanesinin ikinci oğlu William James Moriarty, sıradan bir asil olarak yaşamakta ve aynı zamanda sıradan insanlara yardım etmesi ve sorunlarını çözmesi için bir danışman olarak çalışmaktadır. Ancak derinlerde İngiliz toplumuna hakim olan mevcut yapıyı ve ondan çıkar sağlayanları yok etme arzusu yatmaktadır. Kardeşleri Albert ve Louis ile birlikte üçlü, içinde yaşadıkları pis dünyayı değiştirmek için her şeyi yapacaktır. Kan dökülmesi gerekse bile.
Sora ve Shiro kardeşler hem gerçek dünyada hem de oyunlarda ayrılmaz bir ikilidir. Bir takım olarak uyumları onları yenilmez kılar. Ayrıca bireysel olarak da kendileri dışında kimse onları yenememektedir. Gerçek hayatlarında utangaç ve sosyal olan bu iki kardeş oyunlarda diğer oyuncular tarafından gizemli ve yenilmez olarak nitelenen ve boşluk olarak bilinen grubu oluşturmaktadır. İkiliye bu isim kullanıcı adı olarak bir seçim yapmadıkları için verilmiştir. Bir gün gizemli bir rakibi çevrim içi bir satranç oyununda yenen kardeşlere rakiplerinden ilginç bir teklif gelir. Ted adlı gizemli bir rakip onları her şeyi oyunlarla karar verebilen ve Disboard adı verilen kendi dünyasına davet eder. Kardeşler teklifi kabul ettikten sonra ilk başlarda başlarına gelenlere inanmakta zorluk çekerler. Zaman içinde yaşadıkları dünya hakkında bilgi toplamaya başlarlar. İlk öğrendikleri bilgilerden biri yıllar önce tanrılar arasında savaş yaşandığı ve bu savaşa katılmayan tek tanrının yani Ted'in kazandığı olur. Artık bu dünyadaki herkes Ted tarafından belirlenen 10 kurala bağlıdır. Bunları öğrenen Sora ve Shiro bir köy bulurlar ve burada bulundukları toprakların adının Imanity olduğunu öğrenirler. Eski Imanity kralının vasiyetine göre yeni kralın oyunlarla belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle eski kralın torunu Stephanie tahta geçememektedir. Bu yüzden tahtı oyunlarla kazanarak elde etmeye çalışmaktadır. Sora ve Shiro tesadüfen bu oyunlardan birine denk gelirler ve Stephanie'nin rakibinin hile yaptığını sezerler. Bu konuda Stephanie'yi uyardıktan sonra birkaç oyundan kazandıkları parayla Imanity'de kalacak bir yer kiralarlar. Ertesi gün Sora bu oyunlara katılmaya karar verir. Oyundan bir önceki gün Stephanie'yi yenen hilekardan başka kimse kalmamıştır. Hilekarı da alt eden Sora, Shiro ile beraber tahta çıkar ve tüm Disboard'da savaş açar. Beş yıl boyunca dile getirilmemiş duygular besledikten sonra lise öğrencisi Taiji Oki sonunda Yuzihira Ogawa'ya aşkını itiraf etmeye hazırdır. Ancak Taiju tam itirafına başladığında kör edici bir yeşil ışık dünyaya çarpar ve tüm dünyadaki insanlığı taşlaştırarak her bir insanı taşa dönüştürür. Birkaç bin yıl sonra Taiju insanlığın durduğu yıllarda doğanın geliştiği için modern dünyanın tamamen var olmadığını bulmak için uyanır. Taş bir heykel dünyası arasında Taiju yaşayan başka bir insanla tanışır. Birkaç aydır aktif olan bilim aşığı arkadaşı Senku. Taiju, Senku'nun büyük bir plan geliştirdiğini öğrenir. Bilimle birlikte medeniyetin yeniden canlanmasını başlatmak. Taiju'nun kasları ve Senku'nun beyni zorlu bir ortaklık oluşturmak için birleşir ve kısa bir süre sonra taşlaşmış olanları canlandıracak bir yöntem bulmaya çalışırlar. Tüm bu süre boyunca insanlığın taşlaşmasının nedeni bilinmemektedir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bu arada yorum ve görüşlerinizi her zaman açığız. Ne tarz videolar gelmesini istiyorsunuz? Bu videoları seviyor musunuz? Hepsini bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.